Merhaba değerli izleyicim. Ben Bilgi Adam. Bugün senin için bir video hazırladım. Videonun konusu para hakkında bilmediğiniz şeyler. Ben birçok insanın bilmediğini düşünüyorum bu anlatacağım şeyleri. Her neyse. Videoya başlamadan önce kanalıma okla gösterdiğim yerden abone olmayı unutmayın. Evet, 6. maddemizle başlayalım. İlk kağıt parayı Çinliler kullandı. Evet, yanlış duymadınız. Lidyalılar değil, Çinliler. Avrupa'da ilk kağıt para İsveçliler tarafından 1661 tarihinde tedavüle sokuldu. Ancak, bakın buraya dikkat edin, ancak bu tarihten tam 700 yıl önce Çinliler zaten kağıt para kullanmaktaydı. Kendi aralarında ticarette. 5 numaraya gelelim. İnkalar hiç para kullanmadan koca bir imparatorluk kurdular. Evet, kulağa garip geliyor. Hiç para yok. Nasıl kurdular acaba? Gelin size anlatayım. Para olarak fasulyeleri veya tekstil ürünlerini kullanan Aztek ve Mayaların aksine İnkaların para konsepti yoktu. Genel olarak alışverişler trampa ile yapılıyordu. Trampa ne demek? Hemen onu açıklayayım. Ticari değeri olan bir malın, bakın ticari bir değeri olan bir malın para aracılığı olmaksızın doğrudan doğruya bir başka malla değiştirilmesi. Yani değiş tokuş. Para yoksa imparatorluğu nasıl kurdular? Hemen oraya gelelim. Doğrudan emek sömürüsüyle. Evet, yanlış duymadınız. Emek sömürüsüyle. Nedir bu? Hemen açıklayayım. Mita adı verilen bir sistemle 15 yaşından büyük erkekler yılın belirli bir zaman diliminde bedava devlet için çalışıyorlardı. Bu çalışmanın karşılığında da devlet halka temel ihtiyaçlarını bedava sağlıyordu. Hal böyle olunca paran dahi olsa harcayabileceğin bir yer kalmıyordu. İşte imparatorluk böyle kuruldu. 4. 100 trilyon dolarlık para. Yıl 2008 ve Ağustos ayı. Zimbabwe'de enflasyon %471 milyon. Evet, yanlış duymadınız. Enflasyon tam tamına %471 milyon. Ülke içi çatışmalar, politik istikrarsızlık ve daha birçok sebepten dolayı paranın bir değeri kalmamıştı. Zimbabwe'de bir ekmek tam olarak 300 milyar Zimbabwe doları ediyordu. Hükümet bu durumdan kurtulmak için 100 trilyon dolarlık banknot bastı fakat bu işe yaramadı. Zimbabwe çözüm olarak son çare para basmamayı ve ülkede tamamen yabancı paraların kullanılmasını kabul etti. Enflasyon bu sayede düştü. Bugün hala Zimbabwe para basmıyor ve kullanılan para birimleri İngiliz sterlini, Amerikan doları ve farklı yabancı para birimleri de kullanılmakta. 3 numaraya gelelim. Bu biraz enteresan. Farelerin yediği 1 milyar dolar. Evet, farecikler tam tamına 1 milyar dolar yemiş. Gelin bakalım nasıl yemiş. Kolombiyalı uyuşturucu baronu bildiğiniz gibi Pablo Escobar bir dönem günde yaklaşık 500 milyon dolar civarı kazanç elde ediyordu. Güzel kazanç. Sadece 100 dolarlık banknotları bantlamak için 1000 dolarlık plastik bant alıyorlar ve bütün paraları da bir depoda saklıyorlardı. Depoda saklanan para o kadar büyüktü ki 1 milyar dolarlık bölümünün fareler tarafından yenildiği ve kullanılamaz hale geldiği uzun bir süre sonra fark edildi. Pablo Escobar, bugünkü kurdan hesaplarsak yaklaşık 2 milyar 700 milyon lira değerinde parasını fareciklere yedirmiş durumda. Farelere afiyet olsun. Başka bir şey diyemiyoruz şimdilik. Paranızı saklarken dikkatli olun. 2 numaraya gelelim. Dünyanın en zengin insanı Mali kralı Mansa Musa. 14. yüzyılda Mali'yi yöneten Mansa Musa, tuz ve altından oluşan devasa bir serveti vardı. Kendi döneminde de zenginliği göklere çıkarılan bir insandı ama bu zenginliğin gerçek boyutunu ancak iktisatçıların yaptığı bir çalışmayla anlayabiliriz. Bugüne uyarlandığında Mansa Musa'nın servetinin büyüklüğü tam 400 milyar dolardı. Vay be abi, çok iyi para. Harbiden güzel para.
Listemizin bir numarasına gelelim. İnsanlar para hakkında seksten daha fazla fantezi kuruyor. Evet, yanlış duymadınız. Para hakkında seksten daha çok fantezi kuruluyor. Yapılan bir başka araştırmanın sonucu bir hayli ilginç. Business Insider tarafından açıklanan bir araştırmaya göre insanlar seksten daha fazla para hakkında fantezi kuruyorlar. Rüyalarımızı ve hayallerimizi aşk, mutluluk veya insani duygu değil, doğrudan para süslüyor. Bugün insanlara rastgele sokağa çıkıp sorabilirsiniz. En büyük hayalin ne? Her 5 insandan en az 3'ü zengin olmak diyecektir. İlk sırada her zaman para var ve araştırmalarda yanılmıyor. İnsanlar para hakkında 80 daha fazla fantezi kuruyor. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videodan ayrılmadan önce diğer videolarıma bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Sizler için hazırladığım diğer içeriklere bakabilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İçeriğin devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın.